Ben çikolataya doymadığımız bir çikolata tarifiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir koronavirüsü var. Bütün dünyaya yayılmış durumda. Herkes izole olmuş. Resmi olmayan bir karantina durumu var açıkçası. Yani bana göre sorarsanız aslında bir gripten farksız. Ama tabii ki de yine de kendimizi korumamız gerekiyor. Yapacağımız şeyler zaten çok basit. Aynı grip ya da günlük hayatınıza eklemeniz gereken şeyler. Sağlıklı beslenmek, temizlik, kendinizi korumak. Yani bundan başka yapacağımız bir şey yok şimdilik. O yüzden ben de size bol bol hem mutluluk versin, çikolata biliyorsunuz ki mutluluk hormonu salgılıyor. Bu kötü havayı üstümüzden atmak için minnoş bir çikolata yapalım. Ve çok basit ve sadece 4 malzemeli çikolata malzemelerini sayıyorum. 1 su bardağı badem unu, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı keçi boynuzu özü ya da pekmez kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi yağı kullanacağız. Tarif çok basit. Hepsini karıştırıyoruz. Evet, 1 su bardağı badem unu, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı pekmez. Şöyle sıyırayım. 2 yemek kaşığı da Hindistan cevizi yağı koyalım. Aslında bu böyle biraz draje kıvamında olacak. Şunları kenara alalım. Karıştıralım. Böyle homojen bir kıvam alacak. İyice karıştırıyoruz. Sizde peki durumlar ne bilmiyorum ama burada acil durum ilan edildi. İşte benim mesela bu hafta okulum yok ve belki 20 Mart yani bu hafta içinde açıklanacak. 20 Mart'a kadar okul yok. Belki ondan sonra da okula gitmeyeceğiz ve online eğitime geçeceğiz. Marketlerde hiçbir şey yok. Yani böyle makarna, deterjan, ondan sonra işte tuvalet kağıdı, böyle konserve yiyecekler, donmuş sebzeler, hiçbirisi yok. Çok zor buluyorsunuz. Ama yani ne bileyim ben kendimi o kadar izole etmiyorum. O kadar sıkmıyorum kendimi. Yani ellerini yıkayacaksın tabii ki ve kendini koruyacaksın. Hep birkaç önlem aldık biz de. Mesela artık bağışıklık sistemi güçlendirici sebzeler daha fazla tüketiyoruz. Ben mesela propolis falan hayatımda içmedim, yemedim. İşte şimdi mesela sabah kahvaltıdan sonra propolisli, işte ballı portakal suları falan içiyorum. Bol C vitamini tüketmeye çalışıyorum. Çağrı'ya yine öyle. Bol bol yürüyüş yapıyoruz biz mesela güneşte. Çünkü D vitamini de vücut direncini destekleyici. Spora gitmiyorum maalesef. İşte bisiklet sürüyoruz, yürüyüş yapıyoruz, evdeyiz. İşte o şekilde yani evde birkaç hareket yapıyoruz. Hareketli kalmaya çalışıyoruz. Çünkü evde oturduğunuz zaman da vücut direnciniz düşüyor. Hareket etmeniz gerekiyor. Aslında herkes bilinçli, dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. İşte kalabalık ortama girmeye çalışıyorlar. Bu konuda çok seviyorum burayı. Bu hazır. Şimdi şöyle silpatlı bir tepsi aldım. Ve bunları küçük küçük şöyle yayıp pişirmiyoruz bunu ayrıca. Şöyle yapacağım. Evet. Bir de şey var yani mesela Türkiye'de kolonya insanlar bulamıyorlarmış. Yani kolonya ve el dezenfektanı hiç su bulamıyorsan etrafında artık son çare el dezenfektanı. Çünkü sürekli zaten elinizi işte limon kolonyası, dezenfektan gibi böyle yüksek alkol içerikli şeylerle ellerinizi silerseniz, ellerim pismiş, ellerinizi silerseniz bu deriniz incelecek ve daha çok aslında mikroplara açık bir hale geleceksiniz. Yani bunu yapmayın lütfen. Ellerinizi yıkayabiliyorsanız, su ve sabununuz varsa dezenfektana gerek yok. Sık sık ellerinizi yıkayın en az 20 saniye. Yani dezenfektana gerek yok. Ve ben şey aldım. Tea tree ağacının yağı, tea tree yağı aldım. Biz mesela onu sürüyoruz ellerimize 1-2 damla. O şekilde yani bence bunlar daha sağlıklı. Yani herkes Türkiye'de ben görüyorum insanlar çok pahalıya satıyorlar. Yani bu politikayı da asla doğru bulmuyorum. Ben stok yapmadım mesela. Hiçbir şeyi almadım.
Hiç gereksiz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela siz stok yapıyorsunuz. Sizin ihtiyacınız yok ama gerçekten ihtiyacı olan birisi bulamazsa eğer o zaman ne olacak? Yani bu vicdan azabı çektirtmeyecek mi size? O yüzden ben gerçekten hiç stok falan yapmadım. Millet deli gibi, deli konserve böyle market arabalarını bir görseniz sular. Tam kıtlık çıktı sanki. Gerçekten lütfen, gerçekten rica ediyorum o ev dezenfektanlarını sürekli kullanmayın lütfen. Aslında kendinizi daha açık hale getiriyorsunuz ve aslında belki de farkında olmadan taşıyıcı hale geliyorsunuz. Normal bir gribi düşünün. Kimisi yatarak geçiriyor, kimisi ayakta geçiriyor. Belki yani sen o virüsü taşıyorsun ama hasta değilsin. Ve bunu test yapmadığın için de göremiyorsun. Çünkü gribe çok benziyor. Yani belki taşıyıcısın, etrafındaki insanlara yayıyorsun bunu. Senin bağışıklık sistemin güçlü olabilir, ayakta atlatıyor olabilirsin. Ki bence öyle. Çoğu insan bence ayakta atlatıyor. O yüzden hasta olsan da olmasan da lütfen dışarıya çıkma. En azından kendine o kuluçka dönemi boyunca izole et. Biz çıkmıyoruz yani. Gittiğimiz tek yer park. O kadar. O da güneş görmek için. Aslında gördüğünüz gibi hayatınızın her tarafına koymanız gereken bir şey. Spor, sağlıklı beslenmek. Dünyanın en kolay çikolata tarifi değil de ne bu? Gerçekten bildiğim draje gibi oldu. Şimdi bu donacak. Şimdi aklıma geldi. Ben bir de bunun üstünü çikolatayla kaplayacağım. Şu an aklıma geldi. Hazır. İsterseniz dondurup bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama ben olayı birazcık daha güzelleştireceğim. Biraz daha çirkinleşelim. Şimdi buzluğa gidiyor. Benim muazzam benmari usulüme gelelim. Çaydanlığı koydum, su kaynıyor. Şimdi çikolatalarımızı koyalım içine bakalım. Gördüğünüz gibi %100 kakaolu çikolata kullanıyorum. Markette insanlar eldiven var ellerinde, ağızlarına maskeler var ve her şeyi böyle siliyorlar alırken. Benim yaptığım tek şey dezenfektanlı mendille market arabasını tutacağım yerlerini siliyorum. O kadar. Market arabasını bıraktıktan sonra ellerimi siliyorum. O kadar. Ve eve gelince zaten ellerini yıkıyorsun, üstünü değiştiriyorsun. Ve ekstra şey yapıyorum. Mesela Çağrı işten geldikten sonra ya da ben dışarıdan geldikten sonra bütün kıyafetlerimi güneşin altında bekletiyorum. Ondan sonra yıkıyorum. Bence en güzel dezenfekte yöntemi güneşin altına atmak. Şimdi bunu böyle bekletiyoruz. Evet, o orada erisin bakalım. Ben geldim. Şimdi bunlar buzluktan çıktı. Gördüğünüz gibi şöyle çıkartayım. Bu şekilde de afiyetle yiyebilirsiniz. Ama işi yok ben daha çikolatalı seviyorum diyorsanız burada çikolatamızı erittik. Şimdi bunları güzelce çikolataya bulayalım. Normalde ben çikolata canavarıyım derdim kendime önceden. Ama bizim evde benden daha çok çikolata seven biri daha varmış. Onu da öğrenmiş olduk Çağrı. Deliriyor çikolata için. Yani Allah'tan böyle şeyler yapıyorum da bunları yiyor yani. En azından kahvenin yanında bir tane yemesine izin veriyorum. Yoksa hepsini yiyecek. Önceden Nutella delisiydi. Artık Nutella falan yok. Bir de ölçü ayarım yoktu. Mesela bu çok küçük. Bu çok büyük. Bana çağırıyor. Şimdi deneteceğim onu. Yani kendi gözlerinizle görün olmuş mu olmamış mı bir çikolata canavarından. Çikolatam hakkında bilgi alacağım. Evet, sonuncusunu da yaptım. Şimdi şunları birazcık daha yedireyim de kalmasın. Arkamdan ağlar sonra. Şimdi ben bunu İngilizceye çeviriyorum ya. Ne diyeceğim? Hadi İngilizceye çevir, arkamdan ağlar sonra. Adamlar diyecek ki ne ağlaması.
Bunları koydum. Bakayım daha. Ay şurada birazcık fıstığım vardı. Dur bakayım donmadan. Şöyle birazcık da fıstık gezdireyim kenarlarına. Bunda sütlaç denedim. Sütlacın üstüne dedim dökerim. Ama olmadı. Gördüğünüz gibi her tarif başarılı olmuyor. Tamam, hazır. Şimdi birazcık daha donana kadar, zaten dondular ama garanti olsun. Yine dolaba koyalım, buzluğa. Çıktığında Çağrı'yı çağırıyorum. Şimdi denetelim bakalım nasıl olmuş. Başladık mı? Başladık. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi en sevdiğim kısımdayız. Hadi bakalım çikolata canavarı dene. En büyüğünden başlayacağım ama. Bunun içindeki ne? Bakayım ortasına nasıl olmuş. Mükemmel. Valla mı? Aynı brownie gibi olmuş. Şimdi bunların kaçını ben yiyebilirim? O hakkım bitti işte. Mesela. Ağzına bak. Wow, çok güzel olmuş. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yine ben yiyemeyeceğim. Tamam hadi. Arkadaşlar bunu kesinlikle yapmalısınız. O içini göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da. İçi brownie gibi, dışı çikolata mükemmel. İçi draje gibi aslında. Çok Ne yalandın? Çok beğendim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bana kalır mı? Bunun gibi tarifleri görmek isteriz. Bana kalır mı peki? Arkadaşlar çikolatayı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahakine de bu şekilde örgütlenmeliyiz bence. Bana kalkmış diyor ki ben diyor artık diyor senin diyor arkadaşlarını örgütleyeceğim diyor sen anket yaptığında diyor. Ben de seviyorsam onu diyor işaretlesinler diyor. Normalde çikolatayı... Siz bana yazın hangisini işaretleyeyim diye ben size söylerim. Ben normalde unsuz Bunu ekmek işaretleyin. yapacaktım. Bana dedi ki ne olur çikolata yap. Lütfen çikolatayı yap. Hayır Çağrı. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bay bay. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çikolatalarımız hazır.